Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü paylaşımımız çam sakızı ile alakalı, reçinesiyle çamın. Tabii ki burada oturuyoruz. Şu çam ağacı gördüğünüz gibi kıymetli izleyenler. Burada çardağımız var. Yazın büyük bir kısmı burada geçiyor. Yani en önemli yaşam alanlarımızdan bir tanesi çardağımız. Tabii ki burada eşyalarımız var. Halı var, işte yastık, minder gibi kanepeler var. Burada oturuyoruz. Zaman zaman çam ağacımızdan tabii kozalak düşüyor, dal parçası ya da çam pürleri geliyor buralara. Tabii bunlarla birlikte de çamın reçinesi ya da bizim çam sakızı dediğimiz sakızı kıyafetlerimize bulaşıyor ya da bunları nasıl çözeceğiz? Yani bunun çözümü var mı? Şimdi kıymetli izleyenler, bakalım bu yöntemle şöyle kendimce de tedbirler aldım. Şu dalları kesmiştik bu çatıyı yaparken. Şöyle bu çatımızı geçen yıl yaptık. Tabii ki bu çam sakızından bayağı bir muzdarip olmuştuk. Şöyle poşetle bağladım akmasın diye. Şuralara yine de bakınız taze sakız akmış kıymetli izleyenler. Şimdi bundan bir miktar şöyle bir alıp tabii ki bu bizim iş pantolonumuz kıymetli izleyenler. Şuna bir süreyim bakayım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Evet kıymetli izleyenler. Tabii ki bunu temizlemeye çalıştığımız nedir? Nesnemiz zeytinyağı. Evet, çok döktük. Şimdi kıymetli izleyenler, tabii çok döküldü ama şu bölgeyi görüyorsunuz. Tabii gerçekten gidecek mi? Ben de bir kere denemiştim ama bir daha deneyeceğim. Evet, şu anda çok az bir iz var gibi. Tabii su dökeceğim ama şimdi bakınız kıymetli izleyenler, aynı yerden ben bir daha alayım. Bakınız şuradan. Şunu alabiliriz. Şurada. Evet, burada varmış. Bakınız kıymetli izleyenler. Şimdi bunu da süreceğim. Pantolona. Bakınız bunu da şu tarafa süreyim şöyle. Evet, şimdi buraya su tutalım kıymetli izleyenler. Her iki tarafa bakınız, buraya su damlattım. Evet. Bir de bakınız şurada herhangi bir, bakınız yağ döktüğüm yerde herhangi bir sakız izini göremiyoruz kıymetli izleyenler. Şöyle göstereyim. Bakınız. Şuraya ben dökmüştüm, sürmüştüm sakızı. Evet. Bakınız burası zeytinyağı dökmediğim yeri görüyorsunuz. Aynen kaldı kıymetli izleyenler. Gördüğünüz gibi, evet, zeytinyağıydı bu sürdüğümüz. Kıyafetlerinize bunu zeytinyağıyla bu çam sakızını çıkarabilirsiniz. Yine 2-3 yıl önce yukarıda bir kanepemiz var. Bunu da bir çıkarmaya çalışayım. Koltuk yüzlerini biz alalı
3 sene oldu galiba ama hiç kullanmadan böyle hiç kullanmadan sakız ettik. Şimdi şurada 3 nokta var. Belki orada beyazlıkları görüyorsunuz. Ben bir bez yardımıyla, kıymetli izleyenler, bunları bakın sürüyorum. Bakın şuradaki leke daha belirgin. Siyah nokta. Evet. Evet, şu noktayı bakalım giderebilecek mi? 3-4 yıldır bu şekilde duruyordu burası. Bayağı bir tabii ki yapışmış. Bakın şimdi beyazlıkları görüyorsunuz. Evet, şuralara da sürüyorum tekrardan. Bakınız beyazlıklar çıkıyor kıymetli izleyenler. Çam sakızı, evet, zeytinyağı. Gerçekten hanımın pardösüsüne de dökülmüştü. Onu da temizleyeceğiz. Ben de bunu bakınız. Örtülerimizi kurtardık. Bakınız kıymetli izleyenler. Şöyle çok az şurada bir siyahlık var. Tabi bunu zeytinyağı devamında çıkaracak, ben eminim. Evet. Sizin de böyle kıyafetleriniz sakız olmuş olabilir. Yani atmayın. Dediğim gibi 2-3 yıl önce ki kıyafetimiz hala duruyordu. Artık onu giyebiliriz. Bu şekilde sakızını gidererek. Kıymetli izleyenler, çok az kaldı. Tabi biraz daha uğraşılırsa gider. Tabii ki bu çardak kısımlarına da kıymetli izleyenler bu şeyi sürebiliriz. Seramiklere sürebiliriz. Yani mobilyalarımıza da bulaşsa bu şekilde giderebiliriz. Yani sadece kumaştakini gidermiyor. Ahşapta, seramikte, nerede varsa zeytinyağıyla temizleyebiliriz. Bugünkü paylaşımımızı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.